Bu hafta size Kasım ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş onları anlatacağım bir video ile geldim. Yakın bir zamanda duyduğumda beni gerçekten çok üzen ve çok etkileyen bir haberle başlamak istiyorum bu haber bültenine. Ne saçmalıyor bunlar ya, dalga mı geçiyorlar? Böyle bir şey doğru değildir herhalde diye aratıp doğru olduğunu öğrendiğimde bayağı gözlerim dolmuştu. Kızcağızı evlilik hazırlığı sürecinde bile çalıştıracaklarını açıklamış yüzsüzler. Nihayet ya. Yani nihayet Lee Min-ho'nun dizisinin haberi çıktı gerçekten. Kafayı yiyorum arkadaşlar. Ben tam tersi dizilere yetişemiyorum. Çok seviyorum. Bakın böyle kadroları çok seviyorum. Yani dört gözle bekleyeceğim yeni bir dizi çıktı şu an bana. Şaşırdık mı? Hayır. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta size Kasım ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş onları anlatacağım bir video ile geldim. Çok güzel dizi haberleri var, comeback haberleri var, can sıkıcı bazı haberler de var ne yazık ki. O yüzden lafı uzatmıyorum ve hemen haber bültenine geçiyorum. Can sıkıcı haberlerle başlayacağım önce. Yakın bir zamanda duyduğumda beni gerçekten çok üzen ve çok etkileyen bir haberle başlamak istiyorum bu haber bültenine. Oyuncu Song Jae-rim 39 yaşında hayatını kaybetti. 12 Kasım'da Seul'deki Songdong Polis Karakolu Song Jae-rim'in evinde ölü bulunduğunu ve ardında 2 sayfalık bir mektup bıraktığını açıkladı. Ölümünün kesin nedeni henüz doğrulanmazken bir polis yetkilisi soruşturmanın bu noktasında herhangi bir suç belirtisi yok diye açıklama yaptılar. Yani anladığımız kadarıyla bu bir cinayet değil, intihar gibi görünüyor. Hele bir de arkasında da mektup bırakmış olduğu için intihar ihtimali daha da artıyor. Tabii ki mektubun içeriğinde neler yazdığını açıklamadılar. Ölümüyle alakalı da nasıl öldüğüyle alakalı da bir açıklama yapmadılar. Sadece vefat ettiğini biliyoruz. Song Jae-rim 1985 doğumluydu. 2009 yılında Actresses filmiyle ilk çıkışını yaptı ve 2012 yapımı The Moon Embracing the Sun dizisindeki rolüyle de ünlendi. Ben de zaten kendisini o rolüyle tanımıştım. Çok da güzeldi oradaki karakteri. Yanlış hatırlamıyorsam hatta İlvo'nun en yakın dostuydu. Onunla birlikte onunla sırt sırta savaşıyordu sürekli. Hatta bir nevi koruması gibi bir şeydi. Ama çok da tatlı bir arkadaşlıkları vardı dizide. Zaten vefat ettiğini öğrendiğinde İlvo'da paylaşım yapmıştı konuyla alakalı. Daha sonra da Two Weeks, Sun King Ladies ve en son Queen Wu gibi dizilerde rol almıştı Song Jae-rim. Ne yazık ki de bu şekilde vefat haberini aldık. Çok üzücü ya. Ben çok üzüldüm gerçekten. Daha 39 yaşında gencecik bir adamın bu şekilde hayatını sonlandırmış olmasına çok üzüldüm. Yani hakkında bazı şeyler döndü sonrasında Song Jae-rim'in intihar sebebiyle alakalı, işte bir Japon Sasenk saplantılı takıntılı birisinin saçma sapan şeyler yaptığını Song Jae-rim'e uzaktan uzağa ve o yüzden de hayatını bayağı olumsuz etkilediğiyle alakalı bazı şeyler duydum ama henüz açıklanmış resmi bir şey olmadığı için muhtemelen de açıklanmayacak zaten. Genelde açıklamıyorlar. Bunu da çok anlatmak istemiyorum. Çünkü bir nevi dedikodu gibi dönüyor sağda solda. Çok üzüldüm ben. Instagram'da da paylaştım, hatta Uzağında Olsun Instagram'ında takip edenler görmüşlerdir. Tıpkı yıllar önce Shiny Jonghyun'un vefat haberini aldığımdaki hissettiğim şeylerin aynısını hissettim. O zamanlar da internette boş boş gezinirken Jonghyun'un intihar ettiğini okuduğumda böyle yattığım yerden doğrulup ne saçmalıyor bunlar ya, dalga mı geçiyorlar? Böyle bir şey doğru değildir herhalde diye aratıp doğru olduğunu öğrendiğimde bayağı gözlerim dolmuştu. Aynı şeyi yaşadım. İnternette dolanırken Twitter'da gördüm ve dedim ki saçmalamayın, böyle bir şey olmamıştır herhalde. Arattığımda ne yazık ki onun da doğru olduğunu gördüğümde yine gözlerim doldu. Hatta bir de o sırada annem duygusal bir müzik dinliyordu. Onun da etkisiyle bayağı böyle gözlerim doldu falan, ağlamaklı oldum kendi kendime. Ya garip bir his bu ya. Yani bizzat tanımıyorsunuz. Evet, hiçbirisiyle kişisel olarak yüz yüze tanışmış değilsiniz ama belki hayatım boyunca ben Song Jae-rim'i hiç görmeyecektim de. Hani uzun uzun yaşamış olsa da görmeyecektim. Şu anki ünlüler için de aynı şey geçerli. Ama biliyoruz, aktifler, oradalar, aileleri var, belki sevdikleri var ve bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Ve bir anda öğreniyorsunuz ki artık öyle bir insan yok. Hayatını kaybetti. Seviyor olunca dediğim gibi çok garip bir his oluyor o. Anlatamıyorum da. Anca aynı şeyi yaşayanlar beni anlayacaklardır. O yüzden Song Jae-rim'e de çok üzüldüm. Yani intihar ne yazık ki Kore'nin bir gerçeği. Keşke buna engel olabilseler. Yani bununla alakalı çok fazla dizi çekip engel olmaya çalışıyorlar aslında ama çok da başarılı olamıyorlar gibi görünüyor. Bu şekilde de Song Jae-rim'i ne yazık ki uğurlamış olduk. Geçiyorum bir diğer habere. TXT üyesi Subin sağlık sorunları nedeniyle faaliyetlerine geçici bir süre ara verecek. 19 Kasım'da Big Hit Müzik Subin'in sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gittiğini ve bir süre ara vermek durumunda kalacağını açıkladı. Açıklaması şöyle: Subin yakın zamanda hasta olduğuna dair belirtiler gösterdi ve tıbbi yardım için hastaneye gitti. Tıbbi personel dinlenmesi
ve iyileşmesi için yeterli zamana ihtiyacı olacağını söyledi. Subi'nin iyileşmesine öncelik verdik ve tüm üyelerle gelecekteki aktiviteler hakkında görüşmeler yaptık. Subi'nin kendisi devam etme konusunda kararlıydı ancak tıbbi personelin önerdiği şekilde şimdilik sağlığını iyileştirmeye odaklanmasının onun için daha iyi olacağını düşündük. Sonuç olarak Subi ne yazık ki MAMA ödülleri, Japonya çevrim dışı hayran etkinlikleri, Act Promise Encore in Japan ve Şangay Hayran İmza Etkinliği gibi yıl sonu törenleri ve aktivitelerine katılamayacak demişler. Hayranlarımızdan özür diliyoruz ve anlayışlarını rica ediyoruz demişler. Sonrasında da tabii ki onun sağlıklı bir şekilde geri dönebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyerek açıklamayı sonlandırmışlar. Detaylı bir şekilde sağlık sorununun ne olduğunu açıklamamış oldukları için ben de söyleyemiyorum. Fakat geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. En yakın zamanda inşallah o da grubuyla geri aktivitelerine devam edebilir. Geçiyorum bir diğer habere. Song Joong Ki ikinci kez baba oldu. 20 Kasım'da Song Joong Ki hayran kafesine gidip bu güzel haberi hayranlarıyla paylaşmış. Açıklaması şöyle: "Şu anda Roma'dayım ve burada ilk çocuğumla tanıştığımdan beri bir yıldan biraz fazla zaman geçti. Başka bir güzel bebekle kutsandığımızı duyurmaktan inanılmaz derecede minnettarım. Sevimli prensesimiz sağlıklı bir şekilde doğdu ve hem eşim hem de bebeğimiz gayet iyi durumda, dinleniyorlar" demiş. Temmuz ayının başlarında Song Joong Ki'nin ajansı zaten eşinin hamile olduğunu açıklamıştı. Nihayet doğduğunu da öğrendik bu şekilde. Song Joong Ki Ocak 2023'te İngiliz oyuncu ile evlenmişti ve çiftin Haziran 2023'te ilk çocukları dünyaya gelmişti diye de önceki bilgileri de vermiş olayım. Geçiyorum bir diğer habere. Şarkıcı Ailey evlilik planlarını duyurdu. Daha önce Singles Inferno programından Choi Si-hun'la ilişkisini doğrulayan Ailey önümüzdeki yıl evleneceğini açıkladı. Ailey'nin ajansı 19 Kasım'da resmi bir açıklamayla evlilik haberini duyurdu. Açıklamaları şöyle: Ailey gelecek yıl 20 Nisan'da iş adamı ve eski aktör Choi Si-hun'la evlenecek. İkili bir tanıdıklarının tanışması sayesinde tanıştılar ve yaklaşık bir yıldır romantik bir ilişki yaşıyorlar. Bu yılın Mayıs ayında aralarındaki derin sevgi ve güvene dayanarak evlenmeye karar verdiler. İlişkileri kamuoyuna yansıdığından beri tebriklerini ve desteklerini gönderen hayranlara minnettarız. Hem Ailey hem de ajans düğün hazırlıkları sırasında bile performanslar, albüm hazırlıkları ve yayınlar dahil olmak üzere şarkıcı olarak faaliyetlerini ihmal etmemesini sağlayacak. Ayrıca evlendikten sonra faaliyetlerine daha olgun ve sorumlu bir şekilde devam edeceğine söz verdi demişler. Kızcağızı evlilik hazırlığı sürecinde bile çalıştıracaklarını açıklamış yüzsüzler. Tabii ki bu işin şakası. Muhtemelen Ailey ile konuşulup planlanan şeyler bunlar. Ailey de çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum şarkıcılardan bir tanesi. Sesini çok sevdiğim şarkıcılardan bir tanesi. Evlilik haberine de kendi kendime sevindim. Fanlarının da gözü aydın diyelim. Geçiyorum bir diğer habere. The Boys grubu yeni bir ajansla anlaşıyor. Teen Asia 15 Kasım'da The Boys'un mevcut şirketleri East Entertainment'la yollarını ayıracağını ve tüm üyelerin birleşip 100'la özel bir sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. Rapora yanıt olarak da 100 şöyle bir açıklama yapmış. The Boys üyeleriyle konuşurken tüm üyelerin ajanslarını birlikte değiştirmeye çalıştıklarını görmek harikaydı. En iyi takım çalışmasını sağlayan The Boys'a üyeleriyle birlikte yeni bir bölüm yaratmayı umuyoruz. The Boys üyelerini hem grup aktivitelerinde hem de bireysel yeteneklerini sergilemeleri konusunda da desteklemeyi planlıyoruz demişler. The Boys'un Aralık ortasından itibaren de 100 altında tanıtım yapmaya başlayacağı söyleniyor demişler. 100 nasıl bir şirket ondan da bahsedeceğim çok kısa. MC Monk ve P-Ark Grup Başkanı Chaga Won tarafından kurulan ve Lee Sung-ki ve SHINee üyesi Taemin'in yer aldığı Big Planet Mate ve EXO'dan Chen, Baekhyun ve Xiumin'in yer aldığı INB 100'e bağlı markalara sahip bir eğlence ajansıymış. The Boys'u da bu şekilde bünyelerine ekliyorlar. İnşallah çocukcağızlar yeni şirketlerinde de hayalini kurdukları gibi yükselip yeni başarılar elde etmeye devam edebilirler. GOT7 üyesi Jin Young sonunda askerden döndü. 7 Kasım'da Jin Young askerlik hizmetini tamamladı. GOT7 üyeleri Yugyeom ve Bam Bam Jin Young'un askerden terhis olmasını kutlamak için terhis töreninde sürpriz bir şekilde görünmüşler. Terhis olduktan sonra verdiği bir röportajda Jin Young güzel açıklamalar yapmış. Onları da hemen okuyayım size hızlıca. Geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca iyi arkadaşlarımla eğlenceli vakit geçirdim. Orduya katıldıktan sonra güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Hayranlara daha iyi bir insan olarak geri döneceğime söz verdim ve terhisimi sağlıklı bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu yüzden hayranlarıma minnettarlığımı ifade etmek istedim diyerek ordudaki meslektaşlarına olan minnettarlığını dile getirmiş. Ayrıca Park Bo-young'la birlikte oynayacağı yaklaşan dizisi Unknown Soul hakkında da kısaca konuşmuş. Demiş ki toparlanıp kendime geldikten sonra Unknown Soul için çekimlere başlayacağımı düşünüyorum. Ondan sonra da gelecek yıl başka projelerle sizlerle buluşmaya devam edeceğim demiş. Ayrıca GOT7'ın geri dönüşüyle alakalı
alakalı da bazı güzel ipuçları vermiş. GOT7'ın albümünü hazırlamak için çok çalışıyoruz. Diğer üyeler de askere gidecekler. Bu yüzden hayranlara borcumuzu ödemek için askerliklerinden önce bir albüm yayınlamak istiyoruz. Son tatilimde üyeler arasında tartışırken albüm hazırlık aşamasına geldi. Bence hayranlar yakında bir GOT7 albümü bekleyebilirler demiş. Terhis olduktan sonra da Jin Young askere gitmeden önce çektiği Channel A dizisi The Witch ile hayranlarını karşılayacak demişler. Maşallah ne güzel. Askerden döner dönmez deli gibi çalışmaya başlıyor. Bunların bu iş aşkı da beni bitiriyor gerçekten. Ve artık geçiyorum birbirinden güzel dizi haberlerine. Lee Min-ho ve Gong Yoo-jin'in yeni dizisinin yayın tarihi onaylandı. Nihayet ya. Yani nihayet Lee Min-ho'nun dizisinin haberi çıktı gerçekten. Ya o kadar uzun bir zaman önce şu dizinin çekildiğini ya da çekileceğini duyduk ki ben artık umudumu kaybetmiştim. Dedim ki herhalde gelmeyecek bu dizi. Bazı şeyler yaşandı ve iptal edildi diye. Ama çok şükür tarihi belli olmuş. Şimdi size bu haberde o tarihi söyleyeceğim. Önce bir diziden bahsedeyim kısaca. TVN'in yeni hafta sonu dizisi When the Stars Gossip, sıfır yer çekimli bir uzay istasyonunda çalışan komutan Eve, Gong Yoo-jin'in karakteri ve gizli bir görevi olan istenmeyen misafir Gong Ryong'un hikayesini konu alan bir uzay ofis aşkı dizisi olacakmış. Gong Ryong dediği de Lee Min-ho'nun karakteri. Lee Min-ho uzay turisti olarak birkaç gün uzay istasyonunda kalacak olan bir doğum uzmanı, jinekolog olan Gong Ryong'u canlandıracak demişler. Gong Ryong ayrıca Kore'nin en zengin holdingi olan MZ grubun gelecekteki damadı. Şaşırdık mı? Hayır. Lee Min-ho eşittir zengin bir adam. Tabii ki de. Çok seviyor böyle rolleri. Biz de seviyoruz ama. Şimdi ben Lee Min-ho'yu zaten öyle rollerde izlemeyi seviyorum. Yalan yok. Kimseye söyleyemediği gizli bir görevle uzaya giden Gong Ryong gizli hedefi hakkında bazı sorunlar ortaya çıkarır demişler. Gong Yoo-jin komutan olarak ilk görevini aldıktan sonra uzay istasyonuna giden Eve Kim rolünü oynayacakmış. Tehlikeli uzayda kurallara sıkı sıkıya bağlı olan ve tek bir hataya bile yer bırakmayan, izin vermeyen mükemmelliyetçi bir karakteri canlandıracakmış Gong Yoo-jin. When the Stars Gossip 4 Ocak 2025 tarihinde yayınlanacakmış. Gözünüz aydın. Böyle bazen bana geliyordu, Lee Min-ho ile alakalı haber yok mu? Neden Lee Min-ho ile alakalı hiçbir şey anlatmıyorsun? Lee Min-ho'nun bir dizisi vardı, ne oldu? O yüzden bu haberi özellikle aldım. Dedim ki aha da tam olarak Lee Min-ho ile alakalı bir haber ve ben bunu anlatmazsam beni paralarlar. Vallahi ben de sevindim bu arada. Benim de beklediğim, merak ettiğim bir diziydi. Çok da değişik bir işe benziyor. Dizi olarak hani platformlarda arada bir yayınlanıyordu böyle uzay işleri ama ben sanki televizyonda hiç böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. O yüzden TVN'de de böyle bir şey yayınlanacak. Başrolleri Lee Min-ho, Gong Yoo-jin, çok sevdiğim bir ikili falan. Yani bu diziyi de inşallah Allah kısmet ederse mutlaka izlemeyi istiyorum diyelim. Tekrardan sevenlerinin, Lee Min-ho fanlarının gözü aydın olsun. Geçiyorum bir diğer habere. Kim Min-joo, Seo Kang-joon ve Jin Ki-joo'nun yeni bir aksiyon komedi dizisinde başrol olacağı onaylandı. Undercover High School, İmparator Gojong'un külçe altınlarının yerini takip etmek için Ulusal İstihbarat Ajansı kimliğini gizleyerek bir lise öğrencisi kılığına giren Seo Kang-joon'un karakterini anlatan bir komedi aksiyon dizisi olacakmış. Bu karakter okul hayatında yaşamaya çalışırken okulda bir dayanışma kuruyor ve sınıf arkadaşlarıyla arasında bir bağ oluşturuyor. Seo Kang-joon'a ek olarak Jin Ki-joo, Yoon Ga-hee ve Kim Shin-rok'un da bu dizide rol alacağı onaylanmış. Kim Min-joo'dan da bahsedelim kısaca. Prestijli Byongmun Lisesi Başkanı'nın ve Öğrenci Konseyi Başkanı'nın tek kızı olan Lee Yena rolünü oynayacakmış. Çeşitli yarışmalarda, okul çalışmalarında ve popülerlik anketlerinde her zaman birinci olan, ancak arka planda okulun arkasındaki gerçek güç olan annesinin onayını kazanmak için çaresizce mücadele eden genç bir kızı canlandıracakmış. Undercover High School'un 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyormuş. Tatlı bir konusu var. Ben özellikle Seo Kang-joon'un tarafını sevdim. Yani bir istihbarat ajansı ve bir okula girip orada öğrenci gibi yaşamak zorunda kalıyor. Oradaki böyle bir çatışmalar, onun oradaki muhtemelen öğrencileri olan tavırları falan komik olacak gibi geldi bana. Zaten aksiyon komedi olmasının da bir karşılığı olmalı. Muhtemelen orası bunu karşılayacak olan kısım. Eğlenceli geliyor kulağa. Vallahi bilmiyorum, bunu da izlemek istedim de tabii diğer dizilerden buna sıra gelirse. Netflix yeni dizisi The Wonderfuls'un yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunu açıkladı. 1 Kasım'da Netflix yeni dizisi The Wonderfuls'un yapımını onaylamış ve oyuncu kadrosunda Park
Eun-bin, Cha Eun-woo, Kim Hae-sok, Choi De-hun, Im Sung-jae ve Son Yoon-jo'nun yer aldığını duyurmuş. Kıyamet inançlarının yaygın olduğu 1999 yılında geçen bir süper güç çizgi roman aksiyonu olacakmış bu dizi. Beklenmedik bir şekilde süper güçler kazanan ve Haesong şehrinin huzurunu tehdit eden kötü adamlara karşı savaşan bir grup mahalle uyumsuzunu konu alacakmış. Park Eun-bin Haesong'un en büyük felaketi olan Eun-cheni rolünü üstlenecek. Büyüleyici ve komik olan Cheni, öngörülemeyen olaylara karışacak ve aniden bir süper güç elde edecekmiş. Cha Eun-woo Haesong'da sosyal becerilerden biraz yoksun olan özel bir memur olan Lee Won-jung'u canlandıracak demişler. Won-jung iş hayatında kurallara ve ilkelere sıkı sıkıya bağlı biriyken belediye binası dışında Cheni ile birlikte çalışacakmış ve Haesong'ta meydana gelen bir dizi kaybolma vakasıyla muhtemelen birlikte uğraşmaya başlayacaklar. Değişik bir işe benziyor. Yani nasıl bir yorum yapacağımı bilemedim. Öncelikle süper kahraman, işte süper güç muhabbetlerini bunlar da çok hatırlamıyorum nadir bir iki dizi dışında. Ama Netflix işi olacağı için belki merak edip buna da bakabilirim de. Ya fotoğraflarını gördüm. Park Eun-bin ile Cha Eun-woo'yu çok bağdaştıramadım. Park Eun-bin'i çok severim. Cha Eun-woo'yu da severim ama oyunculuğu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bakalım, erken konuşmak da çok doğru değil. Belki de çok yakışacak bir çift olacak. Yan yana gördüğümde anca, daha doğrusu dizide gördüğümde anca yorum yapabileceğim. Emin olamadım çok fazla. Geçiyorum bir diğer dizi haberine. Moving dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor. 21 Kasım'da Singapur'da Disney'in bir etkinliği gerçekleşmiş ve bu etkinlikte Moving'in 2. sezonunun geleceği resmen duyurulmuş. Walt Disney Company'den bir yetkili olan Carol Choi, geçtiğimiz yıl Moving Disney Plus yerel içerikleri arasında en yüksek görüntülenmeyi kaydetti. Son zamanlarda yayınladığımız tüm projelerle gurur duyuyoruz ve Moving'i dışarıda bırakamayız demişler. Burada duramayacağımızı düşündük. Elbette 2. sezon içinde yine aynı senaristle çalışacağız demişler. Moving, gizli süper güçleri olan ve geçmişlerinden gelen acı dolu bir sırrı saklayan ebeveynleri hakkında bir süper kahraman aksiyon dizisi. Farklı dönemlerdeki birçok nesli tehdit eden güçlü karanlık güçlerle savaşmak için bir araya geliyorlarmış. Bu dizinin ilk sezonunun da bayağı zengin bir kadrosu vardı. Ryu Sung-ryong, Han Yo-joo, Jo In-sung, Cha Tae-yeon, Ryu Sung-boom, Lee Jong-ha, Go Yeon-jung gibi bayağı sağlam oyunculara sahipti Moving. Son olarak hala daha prodüksiyon aşamasındayız, hazırlık aşamasındayız. Bu yüzden de daha fazla derinlemesine detay veremiyoruz diye de açıklamayı sonlandırmışlar. Bu benim uzun zaman önce daha çıktığında listeye eklediğim, merak ettiğim bir diziydi ama bir türlü de sıra gelip de onu izleyemedim. Zaten şu dizilere sıra gelmeme olayı beni delirtiyor. Hani bazen diyorsunuz ya, izleyecek dizi bulamıyorum diye kafayı yiyorum arkadaşlar. Ben tam tersi dizilere yetişemiyorum. Nasıl bulamıyorsunuz? Bakmıyorsunuz bence. O kadar güzel diziler var ki sağda solda, Kore için özellikle. O yüzden bu da ne yazık ki sıra gelmeyenlerden bir tanesiydi Moving'in ilk sezonu. 2. sezon da geliyormuş, gözünüz aydın. Zaten sanki bunu bekleyenler vardı. Onun da bu şekilde açıklamasını yapmışlar. Tabii ki tarih belli değil. Bazı şeyler netleştikçe, haber sitelerine düştükçe ben de yine haber bültenlerinde bunu size anlatıyor olacağım. Moon Ga-young ve Lee Jong-suk yeni bir hukuk dizisinde başrol oynayacak. Dizimizin adı Sochodong. Socho Adliye kasabasında çalışmaya giden yardımcı avukatlar hakkında tutkulu bir dizi olacakmış. Bu diziyi yazan kişi de gerçek bir avukatmış ve kendi deneyimlerine dayanarak yazacakmış bu senaryoyu. Başrol oyuncularının karakter özelliklerinden bir kısaca bahsedeyim. Lee Jong-suk 9 yıldır avukatlık yapan ve olgusal mantığıyla tanınan avukat An Ji-young rolünü oynayacakmış. Olaylara mantıklı bakabildiği için ve davalardan hoşlandığı için avukat olmuş kendisi. Bu yüzden başlangıçta avukatlığı zayıfları koruyan ve dünyayı değiştirmek için adaleti sağlayan bir meslek olarak düşünmüyor. 9 yıl boyunca aynı şirkette çalışarak bayağı deneyim sahibi bir insana dönüşüyor. Fakat bir yerden sonra bu düzenli giden, tek düze giden hayatında bazı çatlaklar oluşmaya başlıyor. Moon Ga-young'un karakteri de bir hukuk firmasında denetimli serbestliğini yeni tamamlamış 1. sınıf avukat olan Kang Hae-ji olacakmış. Kendine güvenen ve dışa dönük bir karakter. Cesareti, dürüstlüğü ve iyimser kişiliği etraftaki herkesi büyülüyormuş. Müvekkillerine hem hukuki hem de duygusal olarak yardım etmeye kararlı bir şekilde dinamik bir büyüme yolculuğuna çıkar demişler. Yani karakterlerden anladığım kadarıyla ikisi de birbirine çok zıt iki avukat. Lee Jong-suk daha düz mantık, hiçbir şeye duygusal yaklaşmayan ve tamamen meslek odaklı giden bir adamken Moon Ga-young da daha böyle duygusal, müvekkillerinin daha böyle yanında, yakınında olup onlara destek olan
olan bir karakter olacak ve sanırsam birbirlerini değiştirip büyütecekler gibi anladım ben konudan. Sochodong'un 2025'in ilk yarısında TVN aracılığıyla yayınlanması planlanıyor demişler. Lee Jong-suk'u özlemiştik. Epeydir bir ara vermişti. En son Big Mouth'u 2022 yılında çekmiş. O zamandan beri de bir şey yapmamış kendisi. O yüzden bu diziyi de muhtemelen çıkınca sırf Lee Jong-suk'un güzel hatırı için izlerim diye düşünüyorum. Çok fazla hukuk temalı dizileri sevmiyor olsam da. Ama eğer keyifli işleniyorsa, farklı işleniyorsa, daha doğrusu diyaloglar, konuşmalar akıcı oluyorsa izlemesi de güzel olabiliyor bazı hukuk dizilerinin. Buna da bakarım diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. The Murky Stream'in kadrosu açıklandı. Disney Plus ilk orijinal tarihi dizisinin kadrosunu açıkladı. Kadroda Rovon, Shin Ye-eun, Park So-han ve Park Ji-won yer alıyor. Çok kısa ve belirsiz bir özet yapmışlar. Onu hemen söyleyeceğim size. Bir zamanlar berrak olan Gyeonggang Nehri'nin kanunsuz bir ülkede bulanık bir akıntıya dönüştüğü Chosun'da geçiyor. Hikaye geçmişini gizleyen ve bir haydut olan Rovon'un, bilge ve adil Shin Ye-eun'un, yolsuzluğa bulaşmayan bir memur olmayı hayal eden Park So-han ve Park Ji-won'un çalkantılı kaderlerini ele alacak demişler. Dizinin 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyormuş. Özeti bu kadar. Daha fazla detay görmedim haberde. Geçiyorum bir diğer habere. Şimdi anlatacağım dizi haberini gördüğümde yerimde duramadım. Çünkü müthiş bir kadrosu var. Çok seviyorum. Bakın böyle kadroları çok seviyorum. Yani dört gözle bekleyeceğim yeni bir dizi çıktı şu an bana. Hemen bahsediyorum nasıl bir şey olduğundan. Ji Chang-wook, Do Kyung-soo, Lee Kwang-soo ve Joo Yun-soo yeni bir aksiyon dizisi The Manipulated için onaylandı. Disney Plus 21 Kasım'da bu muhteşem kadronun The Manipulated dizisinde başrol oynayacağını açıklamış. Hayatı haksız ve iğrenç bir suçla suçlanıp hapse gönderildikten sonra alt üst olan sıradan bir adamı konu alan bir dizi olacakmıştı Manipulated. Bu adam kim? Tabii ki de Ji Chang-wook'un ta kendisi. Daha da güzelini söyleyeyim size. Her şeyin Yohan tarafından planlandığını keşfettikten sonra intikam yolculuğuna çıkacakmış. Peki Yohan kim? Kyung-soo. Ji Chang-wook intikam peşinde olan, haksız yere suçlanan bir adam olan Tae-jung rolünü üstlenirken Kyung-soo kanıt uyduran ve suçları düzenleyen soğuk ve acımasız bir manipülatör olan Yohan'ı canlandıracak demişler. İlk kötü adam rolünü üstlenecek diye bir şey yazmış burada ama öncesinde bir dizide aslında bir seri katilin miydi? Kötü bir adamın gençliğini oynamıştı bir dizide. Orada hatta bayağı bir beğenilmişti kötü oyunculuğu. Ben bayılmıştım o dizide. Arkadaşlar bakın bu çocuğa kötü roller çok yakışıyor. Çünkü yüzü çok müsait. Donuk bakabiliyor ya. Çok böyle bakışları soğuk falan olabiliyor ya istediğinde. O yüzden ben bunu gördüğümde acayip heyecanlandım. Bir de bunun uğraşacağı kişi kim? Ji Chang-wook. Onunla uğraşıp intikam almaya çalışacak olan kişi kim? Ji Chang-wook. Müthiş bir hikaye. Gerilimi arttıran bir diğer isimse Lee Kwang-soo olacakmış. O da bu gizemi çözmede kilit rol oynayan Baek Do-kyung rolünü canlandıracakmış. Bir de Jo Yun-soo'nun karakteri var. O da intikam arayışındaki Ji Chang-wook'un karakteriyle müttefik olarak dizide rol alacakmış. The Manipulated dizisinin 2025'te yayınlanması planlanıyor demişler. Acil tarihe ihtiyacım var. Yani bana bu diziyle alakalı tarih vermeleri lazım. Ben de bayağı bildiğiniz gün tutacağım çünkü gün bekleyeceğim hani dizinin başlamasına ne kadar kaldı diye. Ya çok güzel ya. Yani ben çok nadir böyle heyecanlanıyorum dizi haberlerinde. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Özetini özellikle ilk okuduğumda, daha doğrusu Kyung-soo'nun kötü adam olup Ji Chang-wook'la kapışacağını öğrendiğimde çok heyecanlandım. Çok sevdiğim için. Ve bu mükemmel haberi de sizinle paylaşmış oldum bu sayede. Ji Chang-wook bu ara maşallah çok aktif. Her yerde görüyoruz kendisini. İnşallah görmeye de devam ederiz. Çok güzel bir adam çünkü oyunculuğunu izlemesi de çok keyifli bir adam. Şu anda Gangnam B-Side dizisinde de var biliyorsunuz ki. Ben izliyorum diziyi halihazırda. O da çok değişik bir iş. Tam böyle Ji Chang-wook'luk bir aksiyon dizisi yani. Ama bir tık artı 18. Queen Woo'da da az da olsa bir göründü bildiğim kadarıyla. Bu arada bir film haberi de vardı ama onaylanmamış olduğu için onu almadım. Bir de onu onaylarsa artı olarak bir film haberi de var kendisinin. Şimdi bu dizi onaylanmış. Bu dizi zaten beni delirtti. Böylece Ji Chang-wook'u belli ki yakın bir zamanda bol bol görme imkanımız olacak diyerek artık geçiyorum comeback haberlerine. Blackpink'ten Lisa solo olarak geri dönüyor. 20 Kasım'da Lisa, 28 Şubat 2025'te çıkması beklenen solo albümü Alter Ego'nun fragmanını resmen yayınlamış. Alter Ego albümü Lisa'nın son single'ları Rockstar, New Woman ve Moonlit Floor şarkılarını da içerecekmiş. Seventeen alt grubuyla çıkış yapıyor. Seventeen'in Seungkwan, DK ve Hoshi'den oluşan alt grubu BSS merakla beklenen geri dönüşlerine hazırlanıyor. Böyle okunuyordur herhalde, BSS olarak yazıyor. Sports Donga'nın 18 Kasımlı haberine göre
Seventeen alt grubu olan BSS yakın bir zamanda yeni bir albümle geri dönecek ve şu anda da kliplerinin çekimlerini tamamladılar demiş haberde. Rapora yanıt olarak da şirketlerinden bir temsilci geri dönüş programı kesinleştiğinde en kısa sürede duyuracağız diye bir yorum yapmış. Bu BSS'in Şubat 2023'te yayınladıkları Second Wind'ın ardından yaklaşık 2 yıl sonraki ilk geri dönüşleri olacakmış. Treasure heyecan verici bir geri dönüşe hazırlanıyor. 11 Kasım'da YG Entertainment, Treasure'ın 12 Kasım tarihinde yeni bir müzik videosunun çekimine başlayacağını duyurdu. Büyük bir set de dahil olmak üzere grup çeşitli yerlerde çekim yapacak demişler. Şarkının adı, konsepti ve çıkış tarihiyle alakalı detaylar henüz gizli tutuluyor ve diyorlar ki klip çekildiğine göre demek ki yakın bir zamanda yeni de bir albüm geliyor diye hayranlar da bu sebepten dolayı heyecanlanmışlar. YG'den bir temsilci de şöyle bir açıklama yapmış. Bu yeni şarkıyı mükemmelleştirmek için çok çaba sarf ettik. Şarkı Treasure'ın hayranları için büyük bir özenle hazırladığı bir hediye gibi. Treasure önceki sürümlerden farklı, ferahlatıcı yeni bir cazibe getirecek. Bu yüzden lütfen sabırsızlıkla bekleyin diye açıklamayı yapmışlar. GOT7 üyesi JB geri dönüşüne hazırlanıyor. Askerden terhis olduktan sonra JB uzun zamandır beklenen solo geri dönüşüne hazırlandığını açıkladı. Askerden terhis edilmesinden yalnızca bir gün sonra 2 Kasım'da şarkıcının ajansı JB şu anda yeni bir albüm üzerinde çalışıyor ve albümü Kasım ayı sonuna doğru yayınlamayı hedefliyor demişler. Ve bu sayede JB'yi bekleyen GOT7 hayranlarını da sevindirmiş oldular. Jin Young da geldi zaten. Yakın bir zamanda bence GOT7'la alakalı daha da güzel haberler alırız gibime geliyor. Geçiyorum bir diğer habere. BTS üyesi V'den özel bir Noel şarkısı geliyor. 7 Kasım'da V, Bing Crosby ile birlikte ikonik Noel şarkısı White Christmas'ın yeni bir versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Merhum Amerikalı şarkıcının şarkı yorumu tüm zamanların en çok satan single olmuş. V ve Bing Crosby'nin yeni White Christmas versiyonu 6 Aralık'ta yayınlanacak. V'nin çok sevdiği köpeği Yonta'nın da yer aldığı single için hazırladığı sevimli teaser da yayınlanmış. Her zaman geri dönüş haberlerinin onaylandığı haberleri verecek değiliz ya. Bir kere de reddedildiği ile alakalı bir haber verelim dedim. Şimdi bununla alakalı bir haber söyleyeceğim size çok kısa. Blackpink üyesi Jisoo 2024'te geri dönüşüyle alakalı çıkan söylentileri yalanladı. Xport News'in 8 Kasım tarihli haberine göre Jisoo solo bir şekilde yakın bir zamanda geri dönüş yapacak ve ay sonundan önce yeni bir müzik videosu çekmeyi planlıyormuş. Çıkan haberlerde böyle bir açıklama yapmışlar. Fakat Jisoo'nun ajansı bu haberleri yalanlamış ve böyle bir geri dönüşün olmayacağını söylemiş. Şirket ayrıca Jisoo'nun bir süre oyunculuğa odaklanacağına dair de açıklama yapmış. Dediğim gibi her zaman onaylandığı haberlerini veriyorken ilk defa tam tersi bir haber anlatmış oldum size. Geçiyorum artık marka itibar sıralamalarına. Tabii ki yine Kasım ayının dizi marka itibar sıralamaları ile başlayacağım bu listeye. Kore İş Araştırma Enstitüsü dizilerin bu ayki marka itibar sıralamalarını açıkladı. 12 Ekim 12 Kasım tarihleri arasındaki verileri kullanarak 16 popüler dizi arasından yapmışlar bu listeyi. İlk onu hemen size okuyacağım. 1 numarada Jonghyun The Star Is Born, 2'de The Judge From Hell, 3'te Iron Family, 4'te Dubbed, 5'te Love in the Big City, 6'da A Virtuous Business, 7 Family by Choice, 8 Dear Harry, 9 What Comes After Love, onda da My Merry Marriage varmış. Bunların işlerinden bir tek A Virtuous Business'ı izledim. Diğerlerini izleyemedim ne yazık ki. Merak ettiklerim ama hala izleyemediğim diziler var bu listenin arasında. Devam ediyorum. Kasım ayının dizi oyuncuları marka itibar sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 13 Ekim 13 Kasım tarihleri arasındaki verileri kullanarak 50 oyuncu arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Kim Tae-ri, 2'de Park Shin-ye, 3'te Lee Sun-jae, 4'te Jong Eun-chae, 5'te Shin Hye-sun, 6'da Lee Jin-wook, 7 Lee Se-young, 8 Han Suk-kyu, 9'da Shin Ye-eun, 10 numarada da Kim So-yeon varmış. Geldik müzik listelerine. Kasım ayının kız grupları arasındaki marka itibar sıralamasıyla devam edeceğim. Kore İş Araştırma Enstitüsü 10 Ekim 10 Kasım tarihleri arasındaki verileri kullanarak kız gruplarının arasından yaptı bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Blackpink, 2'de aespa, 3 numarada IVE, 4'te Lee Seraphim, 5'te G-Idol, 6'da 50-50, 7'de Red Velvet, 8'de Twice, 9'da Oh My Girl,
10 numarada da NMIXX var. Bunun erkek versiyonunu da okuyacağım hemen. Kasım ayının erkek grupları arasındaki marka itibar sıralamalarını Kore İş Araştırma Enstitüsü 9 Ekim 9 Kasım tarihleri arasındaki verileri kullanarak erkek grupları arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada BTS, 2'de Seventeen, 3'te NCT, 4'te SHINee, 5'te Stray Kids, 6'da EXO, 7'de The Boys, 8'de TWS, 9'da ENHYPEN, 10 numarada da ATEEZ varmış. Son 2 listeye geçiyorum hemen. Bu sefer artık kız grubu üyeleri ve erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibar sıralamalarını okuyacağım. Kız grubu üyeleriyle başlıyorum. Kore İş Araştırma Enstitüsü 17 Ekim 17 Kasım tarihleri arasında 712 kız grubu üyesinin katılımıyla yaptılar bu listeyi. 1 numarada Blackpink'ten Rosie, 2'de Blackpink üyesi Jennie, 3'te IVE grubundan Jang Won-young, 4'te aespa'dan Karina, 5'te aespa'dan Winter, 6'da Girls' Generation üyesi Taeyeon, 7'de Blackpink Lisa, 8'de IVE üyesi An Yujin, 9'da IVE üyesi Rei, 10 numarada da Signatures'tan Jewon varmış. Şimdi bir de Kasım ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibar sıralamalarını okuyacağım. Son olarak Kore İş Araştırma Enstitüsü 16 Ekim 16 Kasım tarihleri arasındaki verileri kullanarak 745 erkek grubu üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiler bu listeyi. 1 numarada BTS üyesi Jin, 2'de Astro üyesi Cha Eunwoo, 3'te Big Bang üyesi G-Dragon, yeni bir albüm çıkardığı için, single çıkardığı için tabii ki GD'nin bu listeye girmesi çok normal. 4 numarada Vanavan üyesi Kang Daniel, 5'te SHINee'den Minho, 6'da BTS üyesi Jimin, 7'de BTS üyesi Jungkook, 8'de BTS üyesi V, 9'da NCT'den Doyoung, 10 numarada da Rise üyesi Wonbin varmış. Bu şekilde Kasım ayının haber bülteninin de sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.